Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Her zamanki gibi en güzel dileklerimi sunarak bugünkü Define ve Arkeoloji videomuza başlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu genel olarak balık define işareti, anlamı ve çözümü olacak. Balık işaretiyle ilgili yardımcı işaretler ve bulunduğu noktalar hakkında hep birlikte çözüm yolları ve analizleri yapıp fikir alışverişinde bulunacağız arkadaşlar. İnşallah işinize yarayacak çok önemli ve çok faydalı bir video olacak. Diliyorum ki bu videoyu izleyen arkadaşlar istedikleri defineye çok kolay bir şekilde zorlanmadan ulaşacaklar. Unutmayın ki her zaman en önemli olan şey sabır, bilgi ve kararlılıktır. Videomuza başlamadan önce belirtmek istediğim bir diğer konu da şudur arkadaşlar. Tüm videolarımızın ve kanalımızın hakkında kısmında olan bizim iletişim bilgilerimiz ve tüm sosyal medya hesaplarımız mevcuttur. Yetişebildiğim ve böyle zaman bulabildiğim kadarıyla sizlere er ya da geç mutlaka dönüş yapmaya çalışıyorum ve gecikmeler için de şimdiden sizlerden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Sonuçta bizler de insanız, çok yoğunuz. İnanın ki çok yoğunuz. Şimdiye kadar kanalımıza abone olarak, beğeni yaparak ve yorumlardan düşüncelerinizi bizlerle paylaşarak göstermiş olduğunuz ilgi ve destekleriniz için teşekkür ediyorum ve desteklerinizin devamını bekliyorum. Haydi arkadaşlar, şimdi de hep birlikte videomuza geçiyoruz. Define işaretlerinde balık işareti anlamı ve çözümü. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim ki bu balığı ben çok severim. Hem dağda karşılaştığımda çok severim, hem de tavada karşılaştığımda vallahi bayılırım, çok severim. İkisini de çok severim. Sizler de öylesinizdir eminim, ona inanıyorum. Şimdi bu balık define işareti arkadaşlar, hepimizin de bildiği gibi ülkemiz böyle birçok akarsulara, ovalara, nehirlere, ırmaklara, göllere, derelere, denizlere ve işte ev sahipliği yapan doğa harikası bir konuma sahiptir. Cennet ülkemiz. Define işaretlerinde balık figürünün bulunmasındaki en önemli etken aslında ülkemizdeki bu suların, yani ülkemizin ikliminden dolayıdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Hiç deniz veya ırmak veya nehir olmayan bir yerde balık figürünün olması biraz imkansızdır. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü su ile ilgili bir figürü kullanmamışlardır. Ve yine define işaretlerinde balık figürünün bulunmasındaki en önemli etken akarsuların bol olması ve bu gömülerin ırmak, küçük dere, çeşme, kaynak suyu ve işte gölet gibi böyle suya yakın alanlara gizlenmesinin kolay olmasından kaynaklıdır. Gerçekten de dikkat ettiyseniz arkadaşlar, balık figürünün bulunduğu alanlara çoğunlukla suya yakın alanlar tercih edilmiştir. Ve defineler bu suların bulunduğu yönlere doğru gizlenmişlerdir. Değil mi? Balık figürünün bulunduğu alanlarda define çıkarma oranı %90 gibi yüksek bir orandadır. Bazı durumlarda balık figürünün işte pullarıdır, duruşudur, çizimidir, kuyruğudur, sırt ve böyle yan yüzgeçleridir, gözleridir ve ağzıdır. Yani her şey çok önemlidir. Ve hazinenin bulunduğu yönü temsil ederken bazı durumlarda da hazineye götüren bir harita niteliğindedir bizim için sanki. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi Trakya gibi bölgelerde de bu figür vardır. Ama genelde Trakya gibi bölgelerde bu figür süsleme olarak kullanılmış ise de hani çoğunlukla definenin varlığını işaret etmektedir. Define ararken dağda, taşta karşılaşılan bu balık işareti nedir? Balık işareti ne anlama gelir? Balık işaretine nerelerde rastlanılır? Evet, gerçekten de böyle çok ilginç bir define işaretidir bu balık. Doğru mu arkadaşlar? Yani bunu unutmayalım ki bir işareti yorumlarken öncelikle o işaretin gerçek hayatla böyle bir ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Define işaretleri arasında sıkça karşılaşılan balık işareti bizlere ne tür bir mesaj vermektedir mesela? Günümüzde elini sallasan 50'si misali her yerde sanki böyle onca defineleri, yüzlerce defineleri, hazineleri kendisi gömmüşçesine veya işte gömen kişi sanki kendi akrabasıymışçasına kesin konuşup, daha doğrusu kesin sallayıp duran o atış şampiyonlarından geçilmiyorken, ama sorsak desek ki onlara balık en hızlı nasıl çözülür desek mikrodalgada diyecek kadar tecrübeli balıkçılar mevcuttur aramızda arkadaşlar. Pardon, defineciler demek istedim. O nedenle sizden ricam şudur ki bu tip balıkçılara inanıp yola çıkar denize açılırsanız boğulursunuz. Birisi bir şey deyince hemen sazan gibi atlamayın arkadaşlar. Oltaya gelmeyin, zokayı yutmayın ve ava giderken avlanmayın. Daha nasıl anlatayım? İnşallah anlamışsınızdır demek istediklerimi. Evet
Arkadaşlar herkesin bildiği gibi balıklar su içerisinde yaşar. Doğada balık işaretine denk geldiğimiz zaman işaretin bulunduğu o bölgede tabii ki eğer zamanla kaybolmamışsa mutlaka akarsu, göl, kaynak suyu veya işte şelale gibi sulak bir ortamın varlığına işarettir. Definenin büyüklüğü balığın boyutuna göre değişir. Çünkü eski insanlar yaptıkları böyle bir tüm işaretleri eğer hayvan ise mutlaka o hayvanın özelliklerinden böyle yola çıkmışlardır yani. Bir balık işaretine denk geldiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken kısım yüzgeçlerinin yönüdür. Yüzgeçlerin konumları, yönleri önemlidir arkadaşlar. Aşağı doğru bakıyorsa mesela işaretin bulunduğu kayanın altı incelenmelidir gibi yani. Kayada birden fazla balık var ve bir tanesi farklı yöne bakıyorsa farklı yöne bakan balık aldatma amaçlı konulmuş da olabilir. Asıl define arkadaşlar ana balığın bulunduğu yönde su kaynağında gömülü olabilir. Ama bütün seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman bunu ben tekrar ediyorum. Ne kadar da kesin işaret bulursan bul, farklı yönü gösteren seçenekleri de araştırıp değerlendirmeniz gerekiyor. Sonradan aklınızda kalmasın bunlar. Kayada birden fazla balık bulunması halinde balıkların baktığı yönde bir işaret kayası ve bunların böyle çaprazında da mahzen veya mağara tarzı saklama alanları da bulunabilirler. Balık sayısının çokluğu definenin çokluğuna işarettir. Balık işaretinin bulunduğu yerde define mutlaka ama mutlaka kesin olarak vardır arkadaşlar. Tabii ki alınmamışsa. Dikkat edin, kışın su yükseldiğinde altınlar suyun altında kalır. Bu tür paraları ancak yaz aylarında alabilirsiniz. Çünkü yazın gömülmüşlerdir. Bu tür işlemlere ve işaretlere de arkadaşlar mevsimsel işlemler veya işaretler denir. Bu bilgiyi de kulağınıza arkadaşlar küpe edin. Şimdi balık işareti eğer tepe gibi böyle bir bölgede bulunursa bölgede yığma taş gibi böyle bir taşlık aranmalıdır. Bu taşların arasında giriş, kapak işte öyle bir giriş taşı gibi, kapak taşı gibi bir şey olabilir. Ve mahzen gibi böyle bir saklama alanı karşınıza çıkma ihtimali vardır. Ve diyelim ki böyle bir yer buldunuz. Bu odalar birkaç tane ise sadece bunun biri doludur arkadaşlar. Diğerleri tuzaklı odadır. Zamanla biriken metan gazı olabilir. Bunu zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar kaya düşmesi işte veya ne bileyim zehirli gömü gibi böyle bir tuzaklara karşı da çok dikkatli olmanız lazım. Balık işareti oyma ise arkadaşlar yakınlarda bir mağaranın bulunduğunun habercisidir aslında. Çünkü oyma bir işaret. Çoğunlukla balık işareti Roma dönemine ait işaret gruplarındandır. Bunları biliyorsunuzdur. Balık Roma hazinesini, Roma parasını simgeler aslında. Genelde Romalılarda balık kutsanmış bir hayvandır. Bu yüzden bu define çok önemlidir. Çok değerlidir. Ayrıca balık Hazreti İsa'nın adıyla böyle özdeşleştirildiği için Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Hristiyanlarca kullanılan bir işarettir aynı zamanda. Hristiyanlığın baskı altında olduğu dönemde İseviler balık işaretiyle ve bazı diğer işaretler ile anlaşmışlardır. İşaretleşmişlerdir yani. İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret akarsu ya da göl kenarlarındaki kayalarda bulunur arkadaşlar. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir yani. Yok olmuş olabilir. Biz insanlar yok etmiş olabiliriz. Balık su içinde yaşar. Tehlike anında suya dalar. Daha da derinlere dalar mesela. Balık define işaretinin kütlesinin boyu önemlidir yani. O demek istiyorum. Öylesine bir büyüklükte tesadüfi yapılmamıştır. Uzunluğunu ölçmek ve 1 santimi bulunduğu bölgenin uygunluğuna göre tabii bir adım veya katlar olarak kullanmak gerekir. Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi veya işte saklama yerleri, mahzen, mağara tarzı yerler aramalıyız. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar gömünün yerini tespit etsem bile bazen alamazsın. Çünkü mevsimsel işaretlerle gömülmüşlerdir. Mevsimsel gömülerle gömülmüşlerdir. Yani sadece yazın alabilirsiniz. Dereler, nehirler, ırmaklar, göller ve işte her neyse kışın yükseldiğinden gömüler su altında kalır. Özellikle yapılmışlardır bunlar bu şekilde ve alamazlar. Alamazsınız. Alınamazlar. Balığın büyüklüğü ve küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek mi, çift mi, ağzı açık mı, kapalı mı, ağzında bir şey taşıyor mu, yüzgeçlerinin sayıları kaç adet, üzerindeki işte derisinde farklı pul var mı, kuyruğunun yönü, gözlerinin bakış yönü veya işte gözlerinin olup olmadığı konusu, yanında başka bir sembollerin olup olmadığı gibi konular çok önemlidir. Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde böyle bir inanış da mevcut.
mevcuttur. Genellikle düz kayada bulunur. Balık işareti arkadaşlar böyle tüm hatları ile balığa tam net benzediğinde önemli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 80 ile 1 metre yani 80 santim ile 1 metre kadar geriye doğru zıplayacağı varsayımı ile hani öyle bir düşünce olduğundan dolayı geriye doğru 1 metre mesafesi yasal olarak tabii ki demek istiyorum kırılması önerilir, kazılması önerilir arkadaşlar. Ve yine su veya su ile ilgili bir mekan kurgulanmış demektir. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür arkadaşlar. Hristiyanlıktan önce de balık işte bereketi simgelemekteydi. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olup da kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Çünkü günümüze kadar gelmeyen sular olabiliyor, göller olabiliyor. Balık aynı zamanda çeşme ya da pınarların da işareti olabilir. Balık hayvanı böyle baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir arkadaşlar. Kesin olarak define işaretidir. Balık görülen ve müşahede edilen bilgilerden kaynaklanarak ekseriyetle arkadaşlar sofra taşı denilen 1 veya 2 metrekarelik bir basit düz taş üzerinde balık çatal, bıçak, ekmek, tabak gibi oyma veya böyle kabartma işaretlere rastlanmıştır. Bunlardan demek oluyor ki eskiden o civardaki o yaşantının simgesidir yani. Buradaki balık çok yakında içinde balık taşıyan bir nehir, bir dere veya işte göl vardır manasındadır aslında. Bu civarda bir mahzen girişi aranmalıdır demek ki arkadaşlar. Ve büyük bir ihtimalle toprak altından mahzene girilir ve derindedir. Hazinesi de doğal olarak tabii ki çok değerlidir arkadaşlar. Açık arazide ise balığın yakınlarında mutlak su kaynağı vardır veya zamanında olmuştur. Gömüsü de bu kayanın yakınlarındadır. Genelde balığın bakış istikametinde suyun kaynağını işaret eder. Buradaki ölçü arkadaşlar balık boyunun ölçüsü çarpı 50. Yani 50'den başlayarak ve 80 santimetreye kadar olabilir. Yani balık boyu 10 santim diyelim. O zaman 10 çarpı 50 yapıyorsunuz ve sonucu çıkartıyorsunuz. Bu şekilde işte 10 çarpı 51, 10 çarpı 52, 10 çarpı 53 diye o şekilde 80 santime kadar ölçümlendirip değerlendirme yapılacak. Anlatabildim mi? Ama bir defineci önce araştırma yapıp o sahaya gideceği için o zamanki insanlar hakkında da bilgisi olacağını düşünerek zaten o insanların özellikleri hakkında bilgisinin olduğu için o anki insanların adım ölçülerine göre araştırma yapıp hesaplayacağını düşünerek böyle yapın deme gereği duymuyorum arkadaşlar. Yani her zaman aynı şeyleri çünkü tekrarlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani her dönemin yaşayan insanların boyları, kiloları ve her şeyleri yani değiştiği için adım ölçüleri de değişmiştir. Ve bunlar çok kısa bir zamanda değişikliğe uğramadığı için bunlar bir ölçüm olarak alındığı için onları öğrenirseniz ölçümlerinizi de doğru dürüst yapabilirsiniz. Evet gelelim balığın definesine. Hani deriz ya arkadaşlar balık varsa su vardır diye. Evet vardır ama su varsa ne anlarız? Mesela balığın Romalılara ait olduğunu anlarız. Bu da bizim için en önemli olandır. Şimdi Roma inanışlarına göre hani onların inancına göre eskiden cinsel bereket tanrıçası çağrılmış ve bu tanrıça balığı kutsamış. İşte bu yüzden balık Hristiyanlar için gerçekten kutsaldır. Bir süre sonra tanrıça Venüs de ölmüş. Yerini Freya adında başka bir tanrıça almış. Bu iki tanrıça birbirlerine benzerlikleriyle ün yapmış arkadaşlar. Bir süre sonra o da ölmüş. Ama balık kutsal olarak her zaman hayatta kalmış. Demek istediğim şudur ki eğer arazide balık bulduysan birbirine benzeyen iki tane ne varsa işte onlar tanrıça Venüs ve Freya'yı temsilen bir işarettir. Balığın definesi de onların ayakları altındadır mantığı düşünülebilir yani. Eğer balık işareti bulmuşsanız ikiz gibi birbirine benzeyen iki nesneden de bahsediliyor da olabilir arkadaşlar. Yani bunu asla unutmayın. Kabartma işaretlerinin gömüsü oymalar kadar derin olmazlar. Bu neredeyse tüm kabartmalar için geçerlidir arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ya Tanrı nasıl ölür arkadaşlar ya? Ne biçim bir cehalet bu? Ve bu tarz boş işlere inananlar hala mevcuttur maalesef. Anlayamıyorum. Neyse konumuza dönelim. Kabartma balıklar sanatsal açıdan böyle oymalara göre daha çok işçilik gerektirir. Parasını almak oyma balığa göre çok daha kolaydır. Kabartmaların üzerinde çok fazla desen yoktur arkadaşlar. Sizi şaşırtacak işaretler olmaz. Sadedir. Doğruca paranın yerini verirler mesela. Para yeri genelde baktığı yerdir. Bazen kuyruk tarafında da olur. Kuyruk derken tam arkası değil yani. Kuyruğu V şeklinde düşünüp V işaretinin hangi tarafı uzunsa o tarafına gidilir gibi düşünün yani. Ama aksi de olabilme ihtimali var arkadaşlar. Öyle bir ihtimalin de olduğundan kısa tarafta da araştırma yapmak daha doğru olacaktır. Daha sonra belki de işte kısa taraftaydı
ama ben araştırmadım diye kafanızda kalmayacak. Keşke baksaydım diye aklınızda kalmaz yani. Onu demek istiyorum. Kabartma balıkta göz varsa en önemlisi budur arkadaşlar. Göz tam olarak nereye bakıyorsa yön orasıdır. Genelde sol ya da işte sağ çapraza bakar. Eğer orada olan su da böyle bir yönde ise gömü kesin bu taraftadır. Balık işareti Türkiye'nin birçok yerinde görülebilen işaretlerden bir tanesidir. Özellikle su kenarlarında dere, ırmak, göl, nehir gibi işte bu gibi yerlerde mevcut olan bir işaret ama hiç su olmayan bir yerde de olabilir. Balık işareti arkadaşlar birebir balığa benzeyecektir. Yani doğal bir şekilde balığın şekli verilmiş gibi olmayacak. İşareti yapan kişi murç, çekiç ile bunu yapmış olacak. Eğer şüpheliyseniz işaretten birkaç kişiye gösterip onlardan yani onların düşüncelerini alabilirsiniz ve ona göre değerlendirebilirsiniz. Çünkü işareti bir şeylere benzetme olayı bizler defineciler tarafından sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Benziyor diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bu birebir işaretin kendisi olacak yani. Onu demek istiyorum. Evet, hayal gücünüzü kullanın ama hayali ihracata da gerek yok yani. Ve şunu da izah edeyim arkadaşlar. Eğer balık define işaretinin etrafında su kaynağı, çeşme veya işte göze bulamazsanız işaretin olduğu yeri önünüze alın. Etrafınıza şöyle bir alıcı gözle böyle bir bakın. Bu gibi yerler çoğunlukla hafif bir düzlüktedir. Yani insan eliyle yontulmuş, dikilmiş, oraya yerleştirilmiş bir taş olacak. Bu taş farklı yüksekliklerde olabilirler. İşte 20 santim, 30 santim, 50 santim, 1 metre, 1,5 metre, hatta 2 metreye kadar olabilir arkadaşlar. Ama birebir insan eliyle dikilmiş olacak. Demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Ya da arazide mevcut olan diğer bütün taşlardan veya işte kayalardan farklı renkte veya farklı şekilde bir taş veya kaya olacak. Yani arazide bütün taşlar doğal ama içlerinden bir tane taş var. O da silindir şeklinde, üçgen şeklinde, kare şeklinde veya işte bir tarafı doğal, diğer tarafı yontulmuş gibi. İşte böyle bir taşı bulduğunuz zaman elinizdeki dedektör veya işte nasıl bir cihaz varsa elinizde bu taşı ve etrafını iyice kontrol edin derim sizlere. Yine arkadaşlar balık bir dere veya böyle bir ırmak kenarında ise küçük birkaç metrelik bir şelale arayın. Bu şelale doğal da olabilir. İnsan eliyle yapılmış da olabilir. Ama önemli olan şudur ki şelalede suyun arkasında kalan o duvar kısmı var ya, o duvar kısmını kontrol etmeniz lazım. Duvarda bir tane daha böyle bir balık olabilir ya da duvara çakılmış bir taş olabilir veya duvarda işinizi kolaylaştıracak bir farklı böyle bir işaret olabilir veya orada bir hediyesi olabilir arkadaşlar. Yani kısacası şelalenin arka duvarı önemlidir, onu bilin. Şelalenin suyunun vurduğu yerde bir leğen, işte kazan gibi bir oyuk olacak. Bu oyuğun içi tabii ki arkadaşlar zamanla doğal olarak kum, çakıl dolmuş olabilir. O nedenle anlaşılmayabilirler. Ama iyice bakılırsa bulabilirsiniz. Ve o oyuğun içerisinde bir parmak veya böyle bir çöp girecek kadar bir delik olacak. Bunu bulursanız arkadaşlar bunun altında bir para olabilir. Oyuğun altında bir kuyu girişi olabilir. Çekiçle hafifçe böyle tıklandığında diğer kayaların tok sesi gibi değil de sanki böyle bir boşluk veya yumuşak olan bir kaya gibi ses çıkaracak yani. Öyle söyleyeyim size. İşte o zaman orada sevindirecek çok güzel bir sonuçla karşılaşacaksın. İnşallah da olur. Ve tekrar etmek istediğim konu şudur arkadaşlar. Balık işareti birebir olacak. Yani büyüklüğü değişebilir. Normal bir işte balık 20-25 santim ebatında mesela diyelim 40 santim, 50 santim, 60 santim kadar bile olabilir. Hatta bazı yerlerde çok daha büyükleri olduğu söylendi. Bugüne kadar bana atılan bu fotoğrafların içerisinde 1,5-2 metre uzunluğunda bir balık gördüm mesela. Nerede olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama hani demek ki ender de olsa olabiliyor. Ve kim bilir nasıl bir hazinenin işaretidir o. Bunları neden söyledim arkadaşlar size? Çünkü bu durumlar genelde benzerlik gösterebiliyorlar. Ve sizlerin de bu durumdan haberdar olup hazırlıklı olmanız için söyledim. Bu tür işlemleri ruhsatlı kazı olarak yapın arkadaşlar. 50, 60, 80 hatta 100 yıllık veya işte daha da fazla dönem içerisinde saklandığı için bu işaretlerin paraları geçer akçedir zaten. Yani devlet mutlaka parasını sizlere ödeyecektir bunların. O yüzden ısrarla ruhsatlı kazı yapın diyorum. Çünkü biz defineciyiz arkadaşlar. Biz en fazla işte ne bileyim 100 sene olur, 150 sene olur, 200 sene olur. Yani bu kadarlık dönem içerisindeki kullanılan parayı arıyoruz. Ama daha da eski ise bulduklarımız geri bırakılacak demiyorum. Ama yasal olarak gerekenleri yapacağınıza inanıyorum. Kim şimdiye kadar çok eski, ben bunu bulduğum hazine çok eskidir, çok eski dönemlere aittir diye geri koymuş. Öyle bir saçmalık mı olur? Zaten cebimizde 5 kuruş para yok. Onu da bulduğumuz zaman geri koyacağız. Yasal olarak gerekenleri yaparsınız. Ben söylüyorum, yapacağınızı
yapacağınız her şeyi biliyorsunuz işte. Yine şunları da söyleyeyim arkadaşlar, konumuz açıkken. Balığın ağzı açık ise gömü sudan uzak yerdedir. Kılçıklı şekilde yapılmış ise kılçıkları bize yön verebilir. Balık yanında kadın figürü varsa, kadın, süslenmek, güzellik, takı mesela. Hani bu nedir? Bu da zinet eşyasına işarettir. Kadının baktığı yerde gömülü olabilir arkadaşlar. Balık işareti bilinmelidir ki suyun olduğu yerlere yakın veya içerisinde bulunur. Yani ırmak, gölet, işte küçük dere, şelale, çeşme, kaynak suyu gibi yerlerde bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'de çokça rastlanılan işaretlerdendir bunlar. Ve bu işaretler arkadaşlar %90'ı define işaretleridir. Bazı yerlerde süsleme olarak kullanıldığı için onları defineye katmıyoruz zaten. Bazen balık işareti arkadaşlar bir haritaya götürebilir bizi. Ve bu harita ile defineye ulaşabilirsiniz. Yine arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Balık işaretinin boyunu ölçün ve adım hesabı şeklinde ilerleyin. Geldiğiniz noktada giriş için bir inceleme yapın. Balık işareti genelde mahzen, yani bir odaya götürür. Bazı yerlerde arkadaşlar kesinlikle toprakta olur demişler. Ama kimisi dikey kayalık içinde oda, kimisi toprak içerisindeki mahzenlerde gömüsü bulunmuştur bu balığın arkadaşlar. Nereye götürdüğüne göre değişmektedir yani. Balık işareti kuyuyu vermişse kuyunun içerisindedir para. Eğer çeşmeyi vermişse çeşme yakınlarında toprakta veya kaya içerisindedir parası. Dere kenarında ise bu işaret toprakta olabilir. Dikey kayalıkta da yine şelalede ise arkadaşlar aynı durum geçerlidir. Yani sakın ola ki arkadaşlar o sözlere bakıp kendinizi toprak altına adapte etmeyin. Bazı balık işaretlerinin yanlarında murç oyması vardır ve bu işaretler dereye yakın olmayan bölgelerde çıkmaktadır. O zaman bu durum oralarda bir kuyuyu ele vermektedir arkadaşlar. Fakat açıkta kuyu yoksa kuyunun üzeri kapatılmış olabilir veya zamanla dolup kaybolmuş olabilir. Bunu da ancak boşluk tespitiyle bulabilirsiniz. Yine de kuyunun bulunduğu noktaya gitmek için murç oyması ile balığın mesafesini ölçüp oyma yönünde gidin derim ben size arkadaşlar. Eğer balık işareti derenin içerisinde sular çekilmiş ve bir kayada ise arkadaşlar, burada balık işareti ortaya çıkmış ise bu çok önemli bir durumdur. Böyle bir işaret kesinlikle güzel bir definenin habercisidir. Yalnız işçiliği ağır olacaktır. Gömüde yerdeki böyle bir kayada olması lazım. Yerde su çekilmiş ve böyle bir işaret görürseniz yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Çünkü bu işaret büyükçe bir definenin habercisidir. Büyükçe bir gömünün habercisidir. İlk önce arkadaşlar balığın yönü ne tarafta? Baş kısmı suyun akıntısına ters mi? Ona bakarız. Ters ise bulunduğu alanda suyun altında oda vardır arkadaşlar. Üstü böyle kula taşla kapanmış, yıllarca üstü dolmuştur. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani suyun içinde nasıl inşa etmişler diyeceksiniz. Oradaki o suyun yatağını değiştirmiş olmaları lazım ki onları yapsınlar. Dikkatlice gözlemleyin arkadaşlar. Su yatağı değiştirilmişse, çok eski de olsa akarın yeri değiştirilmiş mi? Baktınız ki mesela akar değişmiş. Bu durumda balığın olduğu alanda boşluk tespiti yaparak net olarak odayı tespit edebiliyorsunuz. Daha sonra sizin de yapacağınız aynı su yatağını değiştirmek olacaktır arkadaşlar ki onu bulasınız. Sonrasında da zaten bildiğiniz türden işçilik yapılacak. O konuya girmeme gerek yok. Çünkü herkes ne yapacağını, nasıl yapacağını bilir. Şimdi ikinci olasılığa geçiyorum arkadaşlar. Yine suyun azaldığı zaman bir balık işaretine rastladınız mesela. Bu durumda yine balığın yönüne baktınız, suyun akarı yönünde. Yani tersine değil. Bu durumda balığın baktığı yönde bir kayaya ya da kuyruğunun baktığı yönde bir kayaya denk geliyordur yani. O şekilde olması lazım. O kayada parası var demektir ki bu şekilde kayanın içinde parası alınmışlığı vardır zaten. Kimisi yine suyun içinde büyükçe bir kaya oluyor. Kimisi de suyun kenarında duvar gibi bent olan bir kaya oluyor. Yine bir yerde de balığın baktığı yönde dere geçiyordu yani. Balığın karşı istikametinden düz kesme bir taşta kasa halinde parası alınmıştı mesela. Mesafe tahmini işte 50-60 metre civarıydı. Yani demek istediğim balığın baktığı yön çok önemlidir ve kesinlikle unutmayınız ki parası sudan çok uzakta değildir arkadaşlar. Yani balık işaretini görüp de dereyi bırakıp parasını tepelerde, dağlarda aramayın. Bir diğer önemli konuya da dikkat çekmek istiyorum. Defineci arkadaşlar, bildiğiniz gibi balık işareti suya yakındır ve parası da suya yakındır. Bu sebepten yer tespiti yaptığınızda oda ya da mahzen tespitinden sonra su tuzağı olma ihtimaline dikkat edin. Çünkü suya yakın yerlerde su tuzağı çıkma olasılığı oluyor yani. Bunlar olmuş şeylerdir. Eğer bir kayada balık işareti suların çekilmesi ile yani yok olması ile ortaya çıkmış ise bu işaret kesinlikle mükemmel bir definenin habercisidir. Ancak bu definenin işçiliği gerçekten ağırdır ama verilecek emeğin karşılığı oldukça, mükafatı yani oldukça yüksektir.
uygun altın arama dedektörleri ve cihazlar sonrasında tespit edilen alanın araştırılması tamamlanarak ilgili resmi kuruluşlara başvuruda bulunmalıdır arkadaşlar. Yani resmi olarak yapmak için. Ben burada resmi olarak yapın demek zorundayım. Yer tespitinin ardından kazı işlemi için alınan yasal izinler sonrasında uygun ve dikkatli kazılar sonrasında ciddi anlamda mükemmel servetler kazanılabilir. Balığın hem hazinesi hem de hediyesi çok ama çok değerlidir arkadaşlar. Bu nedenle böylesi bir işareti bulmak nasip olan kimse ciddi anlamda çalışma yapmalı ve olası kazı öncesinde gerekli izinleri almalıdır arkadaşlar ve artık gerisi de yaptığınız araştırmaların doğruluğunda nasibiniz olan o hazineyi almaya kalıyor arkadaşlar. İnşallah alırsınız. Evet arkadaşlar, eğer balık tutmak istiyorsanız yüzmeyi öğrenmen gerekir. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak ne demek istediğimi anlamanız dileklerimle diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, rastgele.